Okey mi her şey? Kameraman çok iyi. Kameraman dondu. Geldik buraya. Bugün sizlerle beraber bu elimde gördüğünüz, bu da şey oldu. Bu elimde gördüğünüz, öyle girmeyecektim ya. Bu elimde gördüğünüz aleti abim. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Ateş. Bugün sizlerle beraber bu küçük canavarı neden almalısınız? Sahada bu aleti nerelerde kullanabilirsiniz? Ben en çok hangi özelliklerini kullanıyorum? Bunları inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bu kamerayı tercih etme sebeplerimizden bahsedelim isterseniz. 1. Taşıma kolaylığı. Bu alet tam bir cep kamerası. 14 santimlik boyu, 180 gramlık ağırlığıyla cebinize atıp çıkmalık bir alet. Özellikle combo paketini de aldıysanız çantanızdan asla ayırmayacağınız bir set. Set demişken combo paketi tam bir kurtarıcı çanta. Vloggerlar ve videographerlar için içinde mikrofonu, tripodu, yedek bataryası ve çantası, genişletici açısı her şey içinde mevcut. Bunu aldığınız zaman dışarı çıkıp direkt çekime başlayabilirsiniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız olmaz. Üçüncü olarak görüntü kalitesi. Bu küçücük alet 4K 10 bit görüntü çekebiliyor. Bu da bizi çoğu zaman genel kameraya koyduğumuzda kurtarıcı olabiliyor. O kadar iyi ki FX30'la yan yana koyduğumda görüntülerde görebileceksiniz. Neredeyse fark edilemeyecek kadar iyi. Yani bazı alanlarda, bazı zamanlarda iki kamera gerekiyor ve bu kameraları her zaman yanınıza taşımak zor oluyor. İki kişi olamıyorsunuz. Böyle durumlarda bu kamerayı genel kamera olarak koyup ikinci kamera eksinizi bu şekilde kapatabilirsiniz. Örnekte de gördüğünüz gibi iki kamerayı alt alta koyduğumda hangi kameranın Osmo, hangi kameranın FX30 olduğunu anlayamayabilirsiniz. İsterseniz yorumlarda hangi kameranın FX30, hangisinin Osmo olduğunu sizlerle bulmaya çalışalım. Dördüncü olarak renk ayarları. DJI'nin kullandığı D-Log renk ayarlarıyla S-Log çektiğiniz görüntülerle yan yana koyduğunuzda %90 oranında eşdeğer bir görüntü alıyorsunuz. Bu da herkes yaşamıştır. Mesela Canon'la çekim yaptınız, sonra Sony ile çekim yaptınız. Masaya geldiniz. İkisinin renklerinde birisi sarı, birisi yeşile daha kaygın. Sürekli bir posta uğraşmanız gerekiyor. Bu da genel kameraya veya ikinci kameraya koyduğunuzda rahatlıkla posta işlemenize sağlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi sizlere FX30'la çektiğim ve Osmo Pocket'la çektiğim görüntülerde renk profillerinin ne kadar birbirine benzer olduğunu göstermeye çalışıyorum. Burada Sony'nin ve DJI'nin kendi LUT'larını kullandım. Ekstra bir renk ayarı yapmadık. Sadece ışık ve lumetre ayarı yaptık. Bu kadar ama bu yeterli oldu. Diğer bir güzel özelliği ise 20 mm'lik geniş açısı. Bu özellik bir önceki sürümlerde yoktu. Bir önceki sürümlerde kolunuzu geniş açsanız bile neredeyse boynunuza kadar görüntü alabiliyordunuz. Bu yüzden bu özellik çok eleştiriliyordu. Osmo Pocket 3 ile beraber gelen geniş açı çok daha güzel görüntüler almamızı sağladı. Vlog çekenler için çok daha güzel bir açıya kavuşmuş oldu. Wide angle lens aparatını da takarak daha geniş açılar elde edebiliyoruz. Bu da GoPro benzeri açılar almamızı sağlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Combo paketinde gelen mikrofonla beraber bu mikrofonu uzaktan kumanda olarak da kullanabiliyoruz. Örneğin buradaki gibi çekim yaptığımda, kamerayı uzağa koyduğumda bu kameranın yanına tekrar gidip kayda girmek veya telefonla uygulamayı açmak yerine bunu mikrofon yakınızda olduğu zaman sağındaki kayıt tuşuna bastığınızda direkt kameradan da kayda giriyor. Otomatik eşleşmesi sayesinde de çok güzel bir deneyim sunuyor. Bu çok güzel bir özellik. Bir diğer özelliği telefona bağlanarak görüntü aktarması. Bu özellik sayesinde 2 inçlik ekranı yetmediği zaman telefondan bakarak ekranı büyütebilir ve oradan kontrol edebilirsiniz. Bu da gerçekten kullanışlı bir özellik. Benim en çok sevdiğim özelliği ise dikkat çekmemesi. Dikkat çekmemesi derken neden bahsediyorum? Küçük olması, evet güzel olması falan filan ama o değil. Yani şöyle bazı durumlarda kamerayı sokamadığımız, kamerayla giremediğimiz veya kamerayla girdiğimiz zaman izinden almamız gereken durumlar oluyor. Örneğin 2-3 sene önce bu versiyonda değil ama 2 versiyon önceki serisiyle bir iş çekmem gerekti. İstanbul Havalimanı yeni açılmıştı ve havalimanında bir çekim yapmamız gerekiyordu. Bu çekim bir yerde yayınlanmayacaktı. Yani bir reklam veya bir şey değildi. Bir sunumda yani İstanbul Havalimanı'na inen müşterilerin gözünden havalimanındaki afişleri yani orada yerleştirilecek reklamları görmek istiyorlardı müşteri. Böyle bir iş içinde dikkat çekmemesi gereken bir kamera gerekiyordu. İstanbul Havalimanı'nda çekim yapmak için bir sürü prosedür var. Bunları aşmak çok zordu. Bunun için de küçük bir kameraya ve basit bir çekime ihtiyaç vardı. Sunum da birkaç gün sonraydı. Böyle olunca böyle bir kamera tercih ettik ve çok işimizi gördü. Böyle durumlarda siz de bu kamerayı kullanabilirsiniz. Bir diğer özelliği ise netleme özelliği. Önceki serilerde netleme o kadar kötüydü ki yani çöp denebilecek seviyedeydi. Bu versiyonda netlemeyi düzelttiler. Gayet başarılı oldu. Örneklerde de görebileceğiniz gibi lensi yaklaştırdığımda, uzaklaştırdığımda gayet net bir şekilde algılıyor ve çekiyor. Bunun asıl nedeni 1 inçlik bir sensöre ulaşması ve tüm piksellerde netlik yapması. Bu özellik sayesinde artık netlik kaçmıyor ve rahat bir şekilde vloglar çekebiliyorsunuz. Evet mesela geldim burada konuşmaya başladım.
Evet arkadaşlar, bugün Azov Pocket'ı incelemeye tabi tutuyoruz ama hava inanılmaz soğuk. Ve gelelim en çok kullandığım özelliklerine. Bu aletin en çok kullandığım özelliği Hyperlapse özelliği. Açık konuşayım arkadaşlar, ben bu aleti bu özellik için aldım. Hyperlapse özelliğinden bahsedeyim isterseniz. A noktasından B noktasına 15 dakikada git diyoruz ve 5 saniyede bir fotoğraf çek diyoruz. Aslında bu bildiğiniz timelapse'in hareketli olan versiyonu. Normal timelapse'ten o kadar farklı bir görüntü ortaya çıkıyor ki ister istemez bu özelliği her yerde kullanmak istiyorsunuz. Açılış sahnelerinde, kapanış sahnelerinde, bir kalabalığı çekme sahnesinde, bir mekanın dolmasında da, yani örneğin biz konserlerde çok kullanıyoruz. Şu an gördüğünüz görüntülerdeki gibi bir konser alanının dolmasını, boşalmasını veya insanların içeriye girişlerini bu alette çok rahat bir şekilde çekebilir. O yüzden Hyperlapse özelliği benim en çok kullandığım ve sevdiğim özellik. Tabii ki bir diğer özelliği geniş açı wide angle lens'in olması. Bu lens sayesinde, lens de diyemeyiz, bu aparat diyebiliriz aslında. Bu aparat sayesinde 20 mm'lik geniş açısını 15 mm'ye çıkartabiliyoruz. Bu da bizim ne işimize yarıyor? GoPro'ya yakın bir açı istediğimizde bu açıya wide angle lensle yaklaşabiliyoruz. Bu da bu kameraya artı bir özellik katıyor. Bir diğer güzel özelliği ise sonsuz kayıt özelliği. Bir önceki serilerinde sonsuz kayıt özelliği yoktu. Bu da bizi 30 dakika gibi kısıtlı bir süreye hapsediyordu. Bu özelliğin açılmasıyla artık bu kameraya kartı dolduğu kadar kayıt edebiliyoruz. Şöyle bir acı tecrübemden de bahsetmek istiyorum bu özellikle alakalı. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro çekimi yapıyorduk. Bu kamerayı seyirci kamerası olarak kullandım. Bu açıya çok az geçeceğim için bu kamera benim için yeterliydi. Açımızı ayarladık ve kamerayı koyduk, kayda girdik. Kayıt süresi olarak yaklaşık 3 saat veriyordu. Sol üstünde gördüğünüz gibi kayıt süresini görebiliyorsunuz. Biz de buna güvenerek kayda girdik ve çıktık. İlk yarı oldu, kameranın yanına gittiğimizde SD kart dolu olduğu için kayıttan çıktığını gördük. 5 dakika kaydetmiş ve kayıttan çıkmış. Bir de baktık ki karta daha önceden kaydettiğimiz görüntüler var. Bundan dolayı kart doluymuş. Ama bu yazılım hatası veya kameranın kendi hatası. Kendi klasörleri dışındaki görüntüleri okumadığı için, kendi klasörü boş olduğu için kartın boş olduğunu öngördü ve bize 3 saatlik bir çekim süresinin olduğunu söyledi. Biz de bunu güvenerek kayda girdik ama ilk yarının sadece 5 dakikası vardı. Bu da bizim için acı bir tecrübe oldu. Kayda girmeden önce kartı formatlamayı veya sadece bu kamera için özel bir kart kullanmaya dikkat edin. Diğer güzel ve daha önceki serilerden sonra daha çok geliştirilen Active Track 6 özelliği. Yani Face Tracking. Bu özellik sayesinde kamera sizi çok rahat bir şekilde takip ediyor. Boy planda, yakın planda. Örnekte de gördüğünüz gibi yaklaştığımda gayet takibi kaçırmıyor. Uzaklaştığımda gayet hala takibi devam ediyor. Boy planda olsam bile yürüdüğümde kamera gayet beni takip ediyor. Gördüğünüz gibi. Bir diğer en çok kullandığım özelliği ise dik çekim yapabiliyor olması. Günümüzde biliyorsunuz storyler, reels'lar artık dik olarak gidiyor. Yani böyle bir sektör oluştu. Artık dik çekimleri daha çok yapıyoruz. Bunun için de bu dik olarak kullanma özelliği çok güzel. Ama burada şöyle bir kötü özelliği var. Dik kullandığınız zaman kamerasını dik çevirmediği için crop yapıyor. Yani 4K'lık görüntü elde edemiyorsunuz burada. Ha bu bazen yeterli oluyor, bazen yeterli olmuyor. Yeterli olmadığı zamanlarda eğer crop yapması hoşunuza gitmiyorsa kamerayı yan olarak çevirerek de çekim yapabilirsiniz. Bu sayede ne görüntü kalitesinden kayıp yaşarsınız ne de dik çekmekten vazgeçmiş olursunuz. Böylelikle kurtarabilirsiniz. Gelelim bir diğer kullandığım en çok özelliklerinden bir tanesi. Aslında bu kameranın özelliği sayılmaz. DJI'nin uygulaması. DJI Mimo uygulamasıyla çok kolay bir şekilde kurgularınızı yapabiliyorsunuz. DJI Mimo uygulamasının içinde bulunan template'ler sayesinde çektiğiniz görüntüleri kolayca kurgulayabiliyorsunuz. Bu özellikle yeni başlayanlar için kurgu bilmemek sizin için bir sorun olmaktan çıkıyor ve kolay bir şekilde orada videolarınızı montajlayabiliyorsunuz. Bu özellik gerçekten kurtarıcı. Profesyoneller için de anında video teslim etmeniz gereken bazı durumlarda, örneğin etkinliklerde veya fuarlarda hemen video teslim etmeniz, story çıkmanız gereken durumlarda da telefona direkt bağlayarak seçtiğiniz görüntülerden, template'lerden kurgusunu yaparak hemen yayına alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten işimizi kolaylaştırıcı bir özellik. Kullanmaya değer. Evet, gelelim en civcivli bölüme. Bu aleti kimler almalı, kimler almamalı? Aslında bu kısmı ikiye ayırmak istiyorum. Profesyoneller ne için almalı, yeni başlayanlar ne için almalı? Yeni başlayanlarla başlayalım isterseniz. Video çekme işlerine yeni başlayacaksanız ve her iş yapabileceğim bir kamera arıyorum diyorsanız bu kamera tam size göre. Mikrofon, tripod, batarya, her şey içinde. Combo paketini alırsanız bütün işleriniz çözülür.
Ben çok geziyorum, gezerken de anılar biriktirmek istiyorum diyorsanız bu kamera sizin için biçilmiş kaptan. YouTube'a yeni başlıyorum ve bir kameraya ihtiyacım var. Hem stüdyoda hem de dışarıda gimbal yerine de kullanabileceğim bir kameraya ihtiyacım var diyorsanız yine bu kamera sizin için biçilmiş kaptan. Gelelim profesyoneller bu kamerayı neden almalı? Timelapse özelliği kullanmak istiyorsanız, çekimlerinizde hyperlapse kullanmak istiyorsanız, geniş açıya ihtiyacınız varsa bu kamera tam o kamera. Bir videographersan ve etkinlikler çekiyorsan, çekimlerini hemen teslim etmen gerekiyorsa ve bunun için bilgisayar kullanmak istemiyorsan, telefonda işlerimi halletmek istiyorum diyorsan bu kamera tam sana göre. Bir videographersın ve ikinci kameraya ihtiyacın var ama bunun için FX30 veya FX3 kamera koyamayacaksın. Genel bir kamera koyman gerekiyor. Bu kamera senin işini görür. FX30'la yan yana koyduğun zaman iş çözülecektir. Bir belgesel yapımcısın ve büyük kameralarla bazı yerlerde çekim yapamıyorsun. İçeriye giremiyorsun, çıkamıyorsun veya işte alman gereken görüntüler var. Bu kamera 4K 25 karede, 50 karede gayet seni kurtarır. 120 karede çekiyor ama 120 karede crop yapıyor. Belki bu işini görmez ama yine de bazı ara görüntüleri kullanmakta kurtarıcı olabilir. Backstage çeken arkadaşlar bu kamera tam size göre. Bazen ana kameranın yanına, bazen de ana kamera olarak kullanabilirsiniz. Gayet işinizi görecek. Yemek videoları çeken arkadaşlar yukarıya GoPro koymak yerine bu kamerayı koyarak uzaktan kontrolle istediğiniz açıları alabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı. Evet, bu kamerayı kimlerin alması gerektiğini, benim neden aldığımı ve özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda Osmo Pocket'la nasıl sinematik görüntüler çekebileceğinizi, çok kameralı prodüksiyonlarda bu kamerayı nasıl kullanıyoruz onlardan bahsedeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ne demişler? En güzel kamera senin olan kamera. Görüşürüz. Çekti mi? İyi çekti mi? Çekiyorum hala. Yo beni. Ha, çektim. Ha oradan Mehmet dedi nasıl diye geldi. Ben çocukları severim. Tamam.